Hayatın anlamı ne? Felsefe. Bu soruyu çözmek için. Hadi keşfedelim. Merhaba arkadaşlar. Bugün sizinle çok heyecan verici ve günlük hayatımızla doğrudan bağlantılı bir konuyu konuşacağız. Özgür irade gerçek mi? Şimdi size bir soru sorayım. Bu sabah kahvaltıda ne yiyeceğinize karar verirken, bu kararı gerçekten siz mi verdiniz? Yoksa beyninizdeki kimyasal reaksiyonlar mı bu kararı sizin yerinize verdi? Hocam, tabii ki ben verdim, diyebilirsiniz. Ama gerçekten öyle mi? İşte bu soru, binlerce yıldır filozofların, bilim insanlarının ve düşünürlerin kafasını kurcalayan en büyük gizemlerden biri. Bu soruyu Matrix filmini izleyenler çok iyi anlayacak. Morpheus, Neo'ya kırmızı hap ve mavi hap arasında seçim yapma şansı verir. Seçim senin der. Ama gerçekten öyle mi? Neo'nun bu seçimi yapması önceden belirlenmiş miydi? Bugünkü dersimizde özgür iradenin gerçek olup olmadığını farklı açılardan inceleyeceğiz. Sartre'ın varoluşçuluğundan determinizme, beyin biliminden günlük hayat örneklerine kadar her şeyi konuşacağız. Hazır mısınız? O halde başlayalım. Arkadaşlar, özgür irade neden önemli diye sorabilirsiniz. Çok güzel soru. Bu konu aslında hayatımızın her anında karşımıza çıkıyor. Düşünün bakalım. Eğer özgür iradeniz yoksa, yaptığınız hiçbir şeyden sorumlu olmazsınız. Suç işleyen birini neden cezalandırırız? Başarılı olan birini neden tebrik ederiz? Eğer her şey önceden belirlenmiş ise, bunların hiçbir anlamı yok. Bu konu günlük hayatımızda şu şekillerde karşımıza çıkar. Kararlar verirken, bu üniversiteyi seçmek benim kararım mı, yoksa çevremin baskısı mı? Hata yaptığımızda, bu hatayı ben mi yaptım, yoksa durumlar mı beni buna zorladı? Başarı elde ettiğimizde, bu başarı benim çabamın sonucu mu, yoksa şansın mı? Ahlaki kararlar verirken, doğru olanı yapmayı ben mi seçiyorum, yoksa toplumsal koşullanma mı? Görüyorsunuz değil mi arkadaşlar? Bu soru sadece felsefi bir merak değil, hayatımızın temelini oluşturan bir konu. Bu konu o kadar önemli ki, sevdiğiniz filmlerde ve dizilerde sürekli karşınıza çıkar. Matrix. Kırmızı hap mı, mavi hap mı? Seçim gerçek mi, yoksa illüzyon mu? Minority Report. Gelecekteki suçlar önceden bilinebilir mi? İnsan kaderini değiştirebilir mi? Westworld. Yapay zeka özgür irade geliştirebilir mi? İnsan davranışları programlanabilir mi? The Truman Show. Truman'ın hayatı tamamen kontrol altında. Ama o özgür olduğunu sanıyor. Bu örnekler gösteriyor ki, özgür irade meselesi sadece kitaplarda değil, günlük eğlencemizde de var. Şimdi arkadaşlar, size çok ilginç bir filozofu tanıtacağım. Jean-Paul Sartre. Bu adam 20. yüzyılda yaşamış Fransız bir filozoftu. Gözlüklü, sigara içen, kafelerde oturup düşünen tipik bir Fransız entelektüeli. Sartre'ın temel fikri şuydu: İnsan özgürdür ve bu özgürlükten kaçamaz. Hocam, bu ne demek diye sorabilirsiniz. Sartre şunu söylüyor: sen doğduğun andan itibaren sürekli seçim yapmak zorunda kalıyorsun. Ve bu seçimler tamamen senin sorumluluğunda. Sartre'ın en ünlü sözü: varoluş özden önce gelir. Bu ne demek arkadaşlar? Şöyle açıklayayım. Bir kalem düşünün. Bu kalem yapılmadan önce yapan kişinin kafasında kalem fikri vardı. Yani kalemin özü, ne işe yarayacağı, varoluşundan, fiziksel olarak var olmasından önce geldi. Ama insan farklı. Sen doğduğunda önceden belirlenmiş bir özün yok.
Sen önce var oluyorsun, sonra kendi özünü yaratıyorsun. Nasıl mı? Seçimlerinle. Sartre der ki, insan özgürlüğe mahkumdur. Bu çok güçlü bir söz arkadaşlar. Özgürlük güzel bir şey değil mi? Ama Sartre'ye göre özgürlük aynı zamanda çok ağır bir yüktür. Çünkü her seçimin sorumluluğu sende. Başka çarem yoktu diyemezsin. Sürekli karar vermek zorundasın. Yanlış seçim yapma riski her zaman var. Mesela arkadaşlar, sınav haftasında ders çalışmak yerine dizi izlemeyi seçtiniz. Sonra kötü not aldınız. Ailem beni zorladı. Arkadaşlarım ikna etti. Başka çarem yoktu diyemezsiniz. Sartre'ye göre bu seçim tamamen sizindi. Okul seçimi, aileniz tıp oku diyor ama siz sanat istiyorsunuz. Sartre der ki, seçim senin. Ailenin baskısına boyun eğmek de bir seçim, karşı çıkmak da. Arkadaş seçimi. Kötü arkadaşlar beni etkiledi diyemezsiniz. O arkadaşları seçmek sizin kararınızdı. Ahlaki kararlar herkes yapıyor diye bir mazeret yok. Sen ne yapacağına karar veriyorsun. Matrix filmindeki kırmızı hap, mavi hap sahnesi tam da Sartre'ın felsefesini yansıtır. Morpheus, Neo'ya der ki, seçim senin. Neo, gerçeği öğrenmeyi, kırmızı hap ya da rahat yalanında kalmayı, mavi hap seçebilir. Sartre'ye göre bu seçim tamamen Neo'nun özgür iradesinin sonucudur. Hangi seçimi yaparsa yapsın, sonuçlarına katlanmak zorundadır. Ama arkadaşlar, Sartre'ın felsefesi çok zor. Çünkü sürekli sen sorumlusun diyor. Bu bazen çok ağır gelebilir. Her şeyin sorumluluğunu almak kolay değil. Sartre'ye göre insanlar bu ağırlıktan kaçmak için kötü niyet, mauvaise foi, gösterirler. Yani kendilerini kandırırlar, özgür olmadıklarını sanırlar. Şimdi arkadaşlar, Sartre'ın tam tersini savunan bir görüşü öğreneceğiz. Determinizm. Deterministler şunu söyler. Özgür irade bir illüzyondur. Her şey önceden belirlenmiştir. Hocam, bu nasıl olabilir diye sorabilirsiniz. Deterministlerin argümanlarını dinleyelim. Deterministler der ki, evrendeki her şey fizik yasalarına göre hareket eder. Sen de evrenin bir parçasısın. O halde senin davranışların da fizik yasalarıyla belirlenmiştir. Bunu şöyle düşünün. Bir bilardo topunu ittiğinizde nereye gideceği fizik yasalarıyla bellidir. Deterministlere göre insan davranışları da böyledir. Modern bilim deterministlere güçlü kanıtlar sunuyor. Nöroloji. Beyninizdeki nöronlar elektriksel ve kimyasal sinyallerle çalışır. Bu sinyaller fizik yasalarına göre hareket eder. Hormonlar. Testosteron saldırgan yapar, serotonin mutlu yapar. Peki, kararlarınızı siz mi veriyorsunuz, yoksa hormonlarınız mı? Genetik. Bazı davranışlar genetikle belirlenir. Agresiflik, zeka, hatta siyasi görüş bile genetikle bağlantılı olabilir. Arkadaşlar, size çok ilginç bir deney anlatacağım. Benjamin Libet adlı bilim insanı şöyle bir deney yaptı. İnsanları makineye bağladı ve istediğiniz zaman elinizi hareket ettirin dedi. Sonuç şaşırtıcıydı. Beyin, kişi hareket etmeye karar vermeden önce harekete geçiyordu. Bu ne demek? Belki de karar verme dediğimiz şey, beynin zaten verdiği kararı fark etmemizdir. Sadece biyoloji değil, sosyal faktörler de bizi belirler. Aile. Nasıl bir ailede büyüdüğünüz, değerlerinizi şekillendirir. Toplum. Hangi kültürde yaşadığınız, davranışlarınızı etkiler. Eğitim. Aldığınız eğitim, düşünce yapınızı belirler. Ekonomik durum. Fakirlik ya da zenginlik, seçimlerinizi sınırlar.
Deterministler der ki, tüm bu faktörler seni şekillendirmiş. Sen sadece bu koşullanmanın sonucusun. Matrix filminde arkitekt, mimar, karakteri determinizmi temsil eder. O, Neo'ya der ki, sen seçim yaptığını sanıyorsun ama aslında her şey hesaplanmış. Arkitekte göre Neo'nun seçimleri bile sistemin bir parçasıdır. Özgür irade sadece bir illüzyondur. Beyniniz yaklaşık 86 milyar nörondan oluşur. Bu nöronlar elektriksel ve kimyasal sinyallerle iletişim kurar. Her düşünce, his ve karar bu sinyallerin sonucudur. Peki, bu sinyaller nasıl oluşur? Fizik yasalarına göre. Yani deterministik bir süreç. Dopamin, ödül sistemini aktive eder. Dopamin yüksekse, risk almaya meyilli olursunuz. Serotonin, ruh halinizi etkiler. Düşükse, depresif kararlar alabilirsiniz. Noradrenalin, stres hormonu. Yüksekse aceleci kararlar verebilirsiniz. Bu kimyasalların seviyesi kararlarınızı etkiliyor. Peki, o zaman kararları siz mi veriyorsunuz, yoksa kimyasallar mı? Çok çarpıcı örnekler var arkadaşlar. Phineas Gage, 1848'de bir inşaat kazasında beynine demir çubuk saplanan işçi. Kaza sonrası kişiliği tamamen değişti. Nazik adamdan agresif birine dönüştü. Frontal lob hasarları, beynin ön kısmı hasar görenlerde ahlaki karar verme yetisi bozulur. Bu örnekler gösteriyor ki, kişiliğiniz ve kararlarınız beyin yapınızla doğrudan bağlantılı. Bazı bilim insanları der ki, özgür irade sadece bir illüzyondur. Beyin, kararları verdikten sonra bize, ben karar verdim hissini yaşatır. Bu çok rahatsız edici bir düşünce, değil mi arkadaşlar? Ama bilimsel kanıtlar bu yönde görünüyor. Arkadaşlar, şimdiye kadar iki zıt görüş gördük. Sartre, sen tamamen özgürsün. Deterministler, özgür irade illüzyondur. Peki gerçek nedir? Belki de cevap ikisinin ortasında bir yerdedir. Bazı filozoflar der ki, özgür irade ve determinizm bir arada olabilir. Nasıl mı? Şöyle düşünün, siz kararlarınızı verirken, bu kararlar beyin süreçlerinizin sonucudur. Ama bu beyin süreçleri sizin beyninizin süreçleridir. Yani kararları veren beyin kimyası olsa bile, o beyin kimyası sizin kimyanızdır. Bu durumda özgür irade hala geçerli olabilir. Belki de şöyle düşünmeliyiz, tamamen özgür değiliz ama tamamen belirlenmiş de değiliz. Sınırlarımız var. Genetik, çevre, toplum bizi etkiler. Ama seçim alanımız da var. Bu sınırlar içinde yine de seçimler yapabiliyoruz. Mesela agresif genleriniz olabilir. Ama bu sizi şiddet uygulamaya zorlamaz. Siz yine de nazik olmayı seçebilirsiniz. Arkadaşlar, Matrix filmindeki kırmızı hap, mavi hap sahnesine tekrar dönelim. Bu sahne özgür irade tartışmasının mükemmel bir örneği. Mavi hap, rahat yalanında kalmak, determinizmi kabul etmek. Zaten her şey belirlenmiş, ben sadece akışa bırakayım. Kırmızı hap, zor gerçeği öğrenmek, özgür iradeyi kabul etmek. Ben kendi kaderimi belirleyeceğim. Neo kırmızı hapı seçer. Ama bu seçimi yaparken gerçekten özgür müydü? Yoksa karakteri bu seçimi yapmaya mı programlanmıştı? İşte bu soru özgür irade tartışmasının özeti. Şimdi size en önemli soruyu soracağım. Sen özgür irade olduğuna inanıyor musun? Bu soruyu düşünürken şunları göz önünde bulundurun. Eğer özgür irade varsa,
Seçimlerinin sorumluluğu sende. Çaba göstermen anlamlı. Ahlaki davranman gerekli. Hayatın anlamı var. Eğer özgür irade yoksa, kimse gerçekten sorumlu değil. Çaba göstermek illüzyon. Ahlak anlamsız. Her şey önceden belirlenmiş. Hangisi daha mantıklı geliyor? Hangisi daha yaşanabilir? Arkadaşlar, kendi hayatınızdan örnekler düşünün. Zor bir karar verdiğinizde, gerçekten siz mi karar verdiniz? Hata yaptığınızda, bu sizin seçiminiz miydi? Başarılı olduğunuzda, bu sizin çabanızın sonucu muydu? Bu sorular kolay değil. Ama düşünmeye değer. Bugün çok derin bir konuyu konuştuk. Özgür irade meselesi. Felsefenin en zor sorularından biri. Öğrendiklerimizi özetleyelim. Sartre'ın görüşü. İnsan tamamen özgürdür ve bu özgürlükten kaçamaz. Her seçimin sorumluluğu bizde. Determinizm. Özgür irade illüzyondur. Her şey fizik yasaları, beyin kimyası ve sosyal faktörlerle belirlenmiştir. Modern bilim, beyin araştırmaları determinizmi destekler gibi görünüyor. Pratik yaklaşım, belki de ikisinin ortasında bir yerde gerçek var. Sınırlı ama var olan bir özgürlük. En önemlisi şu arkadaşlar, bu sorunun kesin bir cevabı olmayabilir. Ama bu soruyu sormak, düşünmek ve tartışmak çok değerli. Çünkü bu soru, insanı insan yapan temel sorulardan biri.